Sakkara çölünde kum tepelerinin arasında alçak ve biçimsiz bir yığın durur. Uzaktan bakan biri onu piramit sanmaz. Bir toprak tümseyi, bir moloz yığını, belki eski bir duvarın kalıntısı. Turistlerin çoğu yanından geçer gider. Fotoğrafını bile çekmezler. Oysa o yığın bütün Mısır tarihinin en önemli yapısıdır. Keops piramidi daha büyüktür. Sphinx daha ünlüdür. Ama bu tümseyin içinde insanlığın elindeki en eski dini metin durur. Kutsal kitaplardan önce, Yunan mitolojisinden önce, Gılgamış destanının bildiğimiz halinden önce. Ve bu videonun asıl meselesi şudur, dostlar. O metnin varlığı kadar ondan önceki sessizlik de anlamlıdır. Çünkü bu piramitten önce Mısırlılar piramitlerin içine hiçbir şey yazmadılar. Bunu bir düşünün. Keops piramidinin içine girin. Duvarlara bakın. Boş. Kefren piramidine girin. Boş. Mykerinos piramidine girin. Boş. Yüz binlerce ton taş, milyonlarca iş günü, 3 kuşak boyunca süren bir devlet seferberliği. Ve içeride tek bir cümle yok. Sonra bir kral geliyor. Piramidi küçük, harcı zayıf, yapımı özensiz, bugün bir yığın halinde duruyor. Ve o kral, duvarların her santimini yazıyla kaplatıyor. Adı Unas. 5. Hanedanın son kralı. Kabaca milattan önce 2375 ile 2345 arasında hüküm sürdü. Yani Keops piramidinden yaklaşık 150 yıl sonra. Saltanatı hakkında çok az şey biliyoruz. Büyük savaşlar yok, dev inşaatlar yok, destansı hikayeler yok. Sakin bir dönem gibi görünüyor. Piramidi de öyle. Sakin, mütevazı. Hatta küçük. Taban kenarı 57,5 metre, yüksekliği 43 metre. Karşılaştırın. Keops piramidi 230 metre tabanında ve 146,5 metre yüksekliğindeydi. Yani Unas piramidi, Keops piramidinin yüksekliğinin 1/3 kadar. Ve dahası çekirdeği kaliteli işlenmemiş. İç dolgu, moloz ve kabataş. Dış kaplama söküldüğünde bütün yapı çökmeye başlamış. Bugün gördüğünüz o tümsek işte bunun sonucu. Şimdi bir an durup şunu sormamız gerekiyor. 5. hanedan neydi ve Unas neyin sonuncusuydu? 4. hanedanı biliyoruz. Sneferu, Keops, Kefren, Mykerinos, dev piramitler çağı. Devletin bütün gücünü tek bir amaca yönelttiği dönem. O çağ bitti. 5. hanedan geldiğinde piramitler küçüldü. Belirgin biçimde küçüldü. Ama tapınaklar büyüdü. Bu bir gerileme değil, bir öncelik değişimidir. 5. hanedan kralları güneş tanrısı Ra kültünü merkeze aldılar. Ra için ayrı tapınaklar yaptılar. Piramitten bağımsız, kendi başına duran yapılar. Bazılarının ortasında dev bir taş sütun vardı. Bir dikili taşın kalın ve kısa hali gibi. Yani devlet artık kralın kişisel anıtına değil, Tanrı'nın evine yatırım yapıyordu. Ve kralın kendisi de yeniden tanımlandı. Artık Tanrı'nın ta kendisi değil, Tanrı'nın oğluydu. Bu ince ama önemli bir fark. 4. hanedanda kral, yeryüzündeki Tanrı'ydı. 5. hanedanda kral, Tanrı'ya bağlı bir varlık oldu. Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünün. Eğer kral Tanrı'nın kendisi ise ölümsüzlüğü zaten garantidir. Ama Tanrı'nın oğluysa ölümden sonra o mertebeye çıkması gerekir. Ve çıkmak için bir yol tarifine ihtiyaç duyar. İşte piramit metinleri tam olarak bu boşluğa doğuyor. Bir Mısır bilimcinin bu değişimi özetleyişi şöyle. 5. hanedan boyunca kraliyet teolojisi yeniden düzenlendi. Kral artık Tanrı'nın kendisi değil, Güneş Tanrısı'nın oğlu olarak tanımlanıyordu. Bu, ölümden sonraki konumun kendiliğinden garanti olmadığı anlamına geliyordu. Yükseliş artık gerçekleştirilmesi gereken bir süreçti ve süreçlerin talimatı olur. Bu kesin kanıtlanmış bir bağlantı değil, bir yorum. Ama zamanlama dikkat çekici. Kralın konumu değişiyor ve hemen ardından duvara talimat yazılmaya başlanıyor. Bir de şu var, 5. hanedan boyunca yazıcı sınıfı güçlendi. Devlet kayıt tutmayı öğrendi. Vergi kayıtları, tapınak envanterleri, mahkeme tutanakları, yazı artık bir uzmanlık alanıydı ve o uzmanlık dine de girdi. Yani belki de mesele teolojik bir devrim değil, basit bir kurumsal gerçekti. Yazabilen bir sınıf vardı ve o sınıf işini yaptı. Şimdi aşağı iniyoruz. Girişten başlayan dar bir koridor sizi aşağı indirir. Sonra bir ön oda, sonra mezar odası. Odalar küçüktür. Keops piramidinin büyük galerisi gibi bir görkem yoktur burada. Tavan alçaktır, mekan dardır. Ama duvarlara bakın, baştan sona yazı. Dikey sütunlar halinde, düzenli, sıkışık, sayfa sayfa hieroglif. Zeminden tavana kadar. Koridorda, ön odada, mezar odasında, her yüzey dolu. Ve bu yazılar boyalıdır. Beyaz kireç taşının üzerine oyulmuş işaretler, mavi boyayla doldurulmuştur. Bugün bile o mavi görülebiliyor.
Tavansa bambaşka bir şey. Koyu renge boyanmış ve üzerine yıldızlar serpiştirilmiş. 5 kollu, sarı yıldızlar. Yani odanın içinde duran kişi, başını kaldırdığında gece gökyüzünü görüyor. Bu bir mezar odası değil. Bu evrenin küçültülmüş bir modeli. Peki bu metinler nasıl bulundu? Hikaye 1880 yılında başlıyor ve içinde bir bilim insanının hayatının en büyük hatası var. O yıl Fransız arkeolog Gaston Maspero, Güney Sakarya'da kazı yapıyordu. Bir yapının yeraltı odalarına indi ve duvarlarda hieroglif buldu. Bu o güne kadar görülmemiş bir şeydi. Heyecanla durumu dönemin Mısır Kazılar Müdürü'ne bildirdi. Adı Auguste Mariette idi ve Mısır bilimin en saygın ismiydi. Mariette inanmadı. Bulunan yapının piramit değil, mastaba olduğunu söyledi. Yani basit bir mezar yapısı. Piramitlerin içinde yazı olmazdı. Bu herkesin bildiği bir gerçekti. Maspero pes etmedi. Yaklaşık 1 kilometre güneybatıda başka bir yapı kazdı ve orada da aynı yazıları buldu. Üstelik lahitte bir de beden vardı. Bu sefer Mariette ile yüz yüze görüştü ve Mariette yine reddetti. Ölüm döşeğindeyken bile aynı şeyi söylediği aktarılır. Mariette şu cümleyi kurmuş. 30 yıllık Mısır kazılarımda yeraltı odalarının duvarlarında hieroglif yazılı tek bir piramit görmedim. Bu yapılar sessizdir, içlerinde yazı bulunmaz. Bu mesleğimizin bildiği en temel gerçeklerden biridir. Meslektaşımın bulduğu şey bir piramit değil, olsa olsa bir mastabadır. Aksini iddia etmek, 30 yıllık gözlemin tamamını reddetmek olur. 30 yıllık tecrübe ve o tecrübe adamın gözünü tamamen kapatmıştı. Burada durup bir şey söylemek istiyorum dostlar. Mariette kötü bir bilim insanı değildi. Aksine dönemin en iyilerindendi. Mısır Eski Eserler Teşkilatı'nı kuran adamdı. Yağmayı durdurmak için ömrünü verdi. Ama bir şeyi 30 yıl boyunca görmediyseniz, 31. yılda size onu gösterdiklerinde inanmakta zorlanırsınız. Bilim tarihindeki en tehlikeli cümle şudur: ben bunu hep böyle bilirim. Maspero devam etti. 1881 yılı boyunca Sakkara'da kazmaya devam etti. Ve o yıl Unas piramidinin yeraltı odalarını temizlediğinde elindeki en eksiksiz ve en iyi korunmuş koleksiyona ulaştı. Maspero o anı sonradan şöyle anlatacaktı. Lambamı kaldırdığımda duvarın baştan aşağı işaretlerle kaplı olduğunu gördüm. Dikey sütunlar halinde, düzenli ve sıkışık. Bir an ne gördüğümü anlayamadım çünkü bize öğretilen şey piramitlerin içinde yazı bulunmadığıydı. O gece hiç uyuyamadım. 283 ayrı büyü. Bunlara bugün piramit metinleri diyoruz. Peki bu metinler tam olarak nedir? En yaygın yanlış anlama şudur: İnsanlar bunları dua sanıyor. Ya da kralın hayat hikayesi. Ya da bir tür mezar süslemesi. Hiçbiri değil. Bunlar talimattır. Şöyle düşünün, elinizde karmaşık bir makine var ve onun kullanım kılavuzu duvara yazılmış. Hangi düğmeye basılacak, hangi sırayla, ne söylenecek? Piramit metinleri de öyle. Ölen kralın yeniden dirilmesi, gökyüzüne çıkması ve tanrılar arasında yerini alması için gereken adımları anlatıyor. Yani bu duvarlar okunmak için değil, işlemek için yazıldı. Bir örnek vereyim. Metinlerde sık geçen temalardan biri kralın gökyüzüne yükselişidir. Duvardaki büyülerden biri şöyle diyor: Gök gürler, yer titrer. Unas için gökyüzünün kapıları açılır çünkü o yaklaşmaktadır. Merdiven ona doğru uzatılır ve o yükselir. Bir şahin gibi uçar, bir kaz gibi konar. Gökyüzü onu kabul eder, yıldızlar ona yol açar. Unas ölmedi, Unas göğe gitti. Onun yeri hiç batmayan yıldızların arasındadır ve orada sonsuza dek durur. Ey Unas, ayağa kalk. Sen gitmedin, sen buradasın. Metin ölümü kabul etmiyor, ölmedi diyor. Gitti diyor. Bu bütün Mısır ölüm anlayışının temelinde yatan fikirdir. Ölüm bir son değil, bir yer değiştirmedir. Ve doğru sözler söylenirse o yer değiştirme başarıyla tamamlanır. Şimdi bu metinlerin en tuhaf özelliğine geliyoruz. İçlerinde hiç resim yok. Bunu bir düşünün. Mısır sanatı görsel bir sanattır. Tapınak duvarları sahnelerle doludur. Kral savaşıyor, tanrılar sunu alıyor, işçiler tarlada çalışıyor. Mezar duvarlarında ziyafet sahneleri, av sahneleri, günlük hayat vardır. Ama piramit metinlerinde tek bir sahne yok. Sadece yazı. Neden? En güçlü açıklama şu: hieroglif işaretlerinin bir kısmı canlı varlıkları gösterir. Yılan, aslan, kuş, insan figürleri. Ve Mısırlılar bu işaretlerin kapalı bir mekanda canlanabileceğine inanıyorlardı. Kanıt da var. Metinlerdeki bazı tehlikeli işaretler, mesela yılanlar, kasten sakat yazılmış, ikiye bölünmüş, başı kesilmiş ya da bıçakla çizilmiş. Yani yazının kendisi tehlikeli sayılıyordu. Bunun bir başka anlamı daha var.
Eğer bir işaret canlanabiliyorsa, o işaret sadece bir sembol değildir. Kendisi bir varlıktır. Bu dil felsefesi açısından çarpıcı bir konumdur. Bugün bizim için kelime bir etikettir, şeyi gösterir ama şey değildir. Mısırlı içinse kelime, gösterdiği şeyin bir parçasıdır. Metinlerin ne kadar eski olduğunu şimdi bir yerine oturtalım. Unas piramidinin duvarlarına bu yazılar kazındığında Musa henüz doğmamıştı. Yaklaşık 1000 yıl vardı ona. Buda doğmamıştı. İsa doğmamıştı. Muhammed doğmamıştı. Homeros yoktu. Truva Savaşı yaşanmamıştı. Yunan tapınakları dikilmemişti. Roma kurulmamıştı. Kurulmasına yaklaşık 1600 yıl vardı. Çin'de Shang Hanedanı henüz ortaya çıkmamıştı. Ve bu metinler o zaman bile eski sayılıyordu. Çünkü dilleri arkaik. Unas döneminin günlük Mısırcasından farklı, daha eski bir dil kullanıyorlar. Bazı kelimeler o dönemde bile anlaşılmıyordu. Yani bu metinler yazıldıklarında zaten kadimdi. Sözlü olarak nesiller boyu aktarılmış, sonra taşa geçirilmişlerdi. Bu konuda Mısır bilimcilerin ortak kanısı şu: Piramit metinlerinin dili, yazıldıkları dönemin konuşma dilinden belirgin biçimde eskidir. Bazı ifadeler ve gramer yapıları eski krallık Mısırcasında artık kullanılmıyordu. Bu metinlerin çok daha erken bir sözlü geleneğe dayandığını ve taşa geçirilmeden önce uzun süre aktarıldığını gösteriyor. Şimdi bu metinlerin en tartışmalı bölümüne geliyoruz ve sizi uyarayım. Burada anlatacağım şey, Mısır dini hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyle çelişecek. Çoğumuz antik Mısır'ı huzurlu bir din olarak hatırlıyoruz. Denge, uyum, adalet, terazide tartılan kalp, maat kavramı. Ama piramit metinlerinde bir bölüm var ki o tabloyla hiç uyuşmuyor. Buna yamyam ilahisi deniyor. Metin şunu anlatıyor: ölen kral gökyüzüne çıkıyor. Ama oraya yalvararak ya da izin isteyerek girmiyor. Tanrıları avlıyor, yakalıyor, kesiyor, pişiriyor ve yiyor. Neden? Güçlerini kendine katmak için. İlahinin duvardaki hali şöyle başlıyor: Gök bulutlanır, yıldızlar kararır, gökyüzünün kemikleri titrer. Unas gelir, tanrıları yiyen bir tanrı olarak gelir. Onları yakalar, keser, kaynatır. Büyüklerini sabah yemeğinde, ortancalarını öğlende, küçüklerini akşam yemeğinde yer. Onların büyüsü artık onun karnındadır ve ruhları onun içindedir. Unas onları yuttuğu için sonsuza dek yaşar. Şimdi bir dakika durun. Bu metin insanlığın elindeki en eski dini yazının içinde duruyor. Ve anlattığı şey bir kralın tanrıları avlayıp yemesi. Peki bunu nasıl anlamalıyız? Birkaç okuma var ve hepsini masaya koymamız gerekiyor. Birinci okuma, bu bir mecazdır. Mısır düşüncesinde yemek, bir şeyi kendine katmak anlamına gelir. Kral tanrıları gerçekten yemiyor. Onların gücünü, sıfatlarını, yetkilerini devralıyor. Bugün de benzer bir dili kullanırız. Bir bilgiyi sindirmek deriz, bir dersi hazmetmek deriz. İkinci okuma, bu çok daha eski bir dönemin kalıntısıdır. Mısır dininin bilinen halinden önce, gücün istendiği değil, alındığı bir evre vardı. Kral ölümsüzlüğü tanrılardan bir armağan olarak almıyor. Zorla ele geçiriyor. Üçüncü okuma. Bu bir güç gösterisidir. Metin bir tehdittir. Kralın öbür dünyada kimseye boyun eğmeyeceğini ilan eder. Bu ilahi üzerine çalışan Mısır bilimcilerin değerlendirmesi şu yönde: Yamyam ilahisi, kraliyet teolojisinin çok daha erken bir evresine ait bir görüş sunuyor. Bu evrede güç verilmiyor, alınıyordu. Ölmüş kral ölümsüzlüğü tanrılara hizmet ederek değil, onları yutarak elde ediyordu. Metin sonraki dönemlerde kullanımdan kalkmıştır. Ve işte kritik ayrıntı. Bu ilahi sonraki piramitlerde yer almıyor. Yani Mısırlılar bir noktada bu metinden vazgeçtiler. Fazla sert bulmuş olabilirler. Ya da din değişti, kralın konumu değişti. Bu tek başına bir şey anlatıyor. Kutsal metinler de değişir. Bir dönemin merkezi inancı, başka bir dönemde sessizce terk edilebilir. Şimdi piramitten çıkalım ve dışarı bakalım dostlar. Unas piramidinin bir tören yolu vardı ve o yol yaklaşık 700 metre uzunluğundaydı. Duvarları kabartmalarla kaplıydı. Bir kısmı bugün hala duruyor. Ve o kabartmaların arasında Mısır sanatında eşi az bulunan bir sahne var. Açlıktan ölen insanlar. Kaburgaları çıkmış, bedenleri incelmiş, oturamayacak halde figürler. Bazıları elini ağzına götürmüş, bazıları başkasına yaslanmış. Şimdi bunun neden şaşırtıcı olduğunu anlatayım. Mısır sanatı acıyı göstermez. Kraliyet kabartmalarında her şey düzenlidir. Bolluk, bereket, zafer. İnsanlar sağlıklıdır, tarlalar doludur, kral güçlüdür. Açlık sahnesi bu kuralın tam tersidir. Peki neden yapıldı? Bu konuda görüş birliği yok.
ve bunu dürüstçe söylemem gerekiyor. Mısır sanatı üzerine çalışanların ortak ifadesi şu. Açlık sahnesinin yorumu tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar bunun gerçek bir kıtlık olayını kaydettiğini düşünüyor. Bazıları ise kralın yabancı ya da çöl halklarına yardım ettiğini gösteren bir propaganda sahnesi olduğunu savunuyor. Benzer sahneler başka dönemlerde de bulunduğu için bunun tek bir olaya bağlanması güçtür. Yani elimizde çarpıcı bir görüntü var ama anlamı kesin değil. Tören yolunda başka sahneler de var. Taş taşıyan tekneler, pazar yerleri, zanaatkarlar, hayvan sürüleri, avlanan insanlar. Yani günlük hayat. Piramidin yanında ise 2 uzun çukur bulunuyor. Bunlar tekne çukurları. İçlerine ahşap tekneler yerleştiriliyordu. Neden tekne? Çünkü Mısırlı için öbür dünya bir yolculuktur ve yolculuk suyla yapılır. Güneş her gece gökyüzünü bir tekneyle geçer. Kral da öyle yapacaktır. Bütün bunlar tek bir kompleksin parçalarıydı ve hepsi aynı amaca hizmet ediyordu. Piramit metinlerinin yapısı üzerine biraz daha durmak istiyorum çünkü orada hem şaşırtıcı hem çok modern bir şey var. Metinler kesintisiz bir kitap değildir. Numaralanmış ayrı ayrı bölümlerden oluşur. Bunlara söylev ya da büyü diyoruz. Her biri kendi başına bir birimdir. Başı ve sonu bellidir ve önemlisi bunlar sabit bir sıraya bağlı değildir. Unas piramidinde 283 büyü var. Sonraki krallarınkinde farklı sayılar. Bazı büyüler her yerde tekrarlanıyor, bazıları sadece bir piramitte görülüyor. Yani bir havuz var ve her kral o havuzdan seçim yapıyor. Bunu bugünkü bir şeye benzetebiliriz. Bir müzik kütüphanesinden çalma listesi hazırlamak gibi. Parçalar ortak ama sıralama ve seçim kişiye özel. Bu esneklik önemli çünkü metnin donmuş bir dogma olmadığını gösteriyor. Yaşayan, düzenlenen, seçilen bir gelenek. Toplamda bugün bilinen büyü sayısı 700'ü aşıyor. Ama hiçbir piramitte hepsi bir arada yok. Metinlerin bir başka özelliği de dilsel biçimleri. Çoğu birinci ya da ikinci tekil şahısla yazılmış. Yani ya kral konuşuyor ya da krala sesleniliyor. Ey Unas, ayağa kalk. Ey Unas, sen ölmedin. Bu metnin bir tören sırasında yüksek sesle okunduğunu düşündürüyor. Rahipler cenaze töreninde bu sözleri söylüyordu ve duvara kazınan hali o sesin kalıcı kaydıydı. Yani duvardaki yazı. Aslında bir sesin dondurulmuş hali. Bir de tekrar var. Aynı ifadeler, aynı kalıplar defalarca dönüyor. Bu, sözlü geleneğin belirgin izidir. Tekrar ezberlemeyi kolaylaştırır. Metinlerin sözlü kökeni üzerine dil bilimcilerin değerlendirmesi şu. Piramit metinlerinde görülen kalıp ifadeler, tekrarlar ve ritmik yapılar sözlü aktarımın belirgin izleridir. Bu tür özellikler bir metnin yazıya geçirilmeden önce ezberlenerek ve söylenerek aktarıldığını gösterir. Taşa kazınan hal, çok daha eski bir geleneğin son aşamasıdır. Homeros destanlarında da aynı şey vardır. Şarap rengi deniz, hızlı ayaklı Akileus. Kalıplar tekrarlanır çünkü metin önce söylenmiş sonra yazılmıştır. Piramit metinleri de öyle. Taşa geçmeden önce kim bilir kaç kuşak boyunca ağızdan ağza aktarıldılar. Maspero neyle karşılaştığını anlamak için biraz zamana ihtiyaç duydu. Çünkü metinler ilk bakışta tuhaf görünüyordu. Birincisi yazı biçimi eskiydi. Kullanılan hieroglif üslubu 19. yüzyıl Mısır bilimcilerinin alıştığı biçimlerden farklıydı. İkincisi az önce söylediğim gibi hiç resim yoktu. Mısır yazısı genelde görselle birlikte gelir, burada gelmiyordu. Üçüncüsü ise içerikti. Bunlar tarih anlatmıyordu, savaş anlatmıyordu, kralın yaptıklarını övmüyordu. Başka bir şey anlatıyorlardı ve o şeyin ne olduğu ancak çeviriyle anlaşıldı. Maspero bulgularını 1882'den itibaren yayımlamaya başladı. Önce Unas metinleriyle başladı. Sonra Alman Mısır bilimci Kurt Sete konuyu devraldı ve 20. yüzyılın başında kapsamlı bir Almanca çeviri yayımladı. Onun hazırladığı numaralama sistemi bugün hala standart kabul ediliyor. Sonra Fransızca çeviriler geldi, ardından İngilizce olanlar. Bugün elimizde birden fazla modern çeviri var ve aralarında ciddi yorum farkları bulunuyor. Bu bir kusur değil. 4300 yıllık, arkaik dilde yazılmış, dini ve şiirsel bir metinden söz ediyoruz. Kesin tek bir çeviri beklemek gerçekçi değil. Bir de sayı meselesi var çünkü kaynaklar farklı rakamlar veriyor. Unas piramidindeki büyü sayısı için bazı kaynaklar 283 diyor, bazıları 228. Bu fark nereden geliyor? Sayma ölçütünden. Bir büyünün nerede bitip, diğerinin nerede başladığı her zaman net değil. Bazı araştırmacılar 2 bölümü tek büyü sayarken bazıları ayırıyor. Ayrıca duvarların bir kısmı hasarlı. Kırık bölümlerde kaç büyü olduğu tam bilinmiyor. Yani rakam yaklaşıktır ve bunu dürüstçe söylemek gerekiyor.
Ama büyüklük sırası bellidir. 200'ün üzerinde ayrı metin. Şimdi metinlerin içeriğine biraz daha yakından bakalım çünkü orada çok çeşitli malzeme var. Bir kısmı sunu listesi. Yani ölen krala neyin, ne kadar sunulacağını sayan bölümler. Ekmek, bira, et, kumaş, kokulu yağlar. Bu kısımlar sıkıcı görünür ama çok değerlidir. Çünkü bize dönemin gündelik hayatı hakkında bilgi verirler. Neyi yiyorlardı, neyi değerli sayıyorlardı. Bir kısmı koruma büyüsü, özellikle yılanlara karşı. Metinlerde şaşırtıcı sayıda yılan büyüsü var. Bu öbür dünyanın tehlikelerle dolu düşünüldüğünü gösteriyor. Kral orada yalnız değil, düşmanları var. Bir kısmı yükseliş metni, kralın gökyüzüne çıkışını anlatan bölümler. Merdiven, kanat, rüzgar, duman, yükselmek için farklı imgeler kullanılıyor. Bir kısmı ise kimlik metni. Kralın kim olduğunu, hangi tanrı ile özdeşleştiğini ilan eden bölümler. Ve burada Mısır düşüncesinin bir başka özelliği ortaya çıkıyor. Özdeşleşme. Kral Osiris olur, Kral Ra olur, Kral Horus olur. Bu bir benzetme değil. Metin kralın o tanrı haline geldiğini söylüyor. Bugünkü mantığımız bunu tuhaf bulur. Bir şey hem kendisi hem başkası olamaz. Ama Mısır düşüncesinde kimlik akışkandır. Bir varlık başka bir varlığın içine geçebilir, onun sıfatlarını alabilir. Bu özdeşleşme meselesinde Mısır bilimcilerin tespiti şöyle. Metinlerde kral çeşitli tanrılarla özdeşleştirilir. Bu bir benzetme ya da mecaz değildir. Metin kralın o tanrının varlık biçimine geçtiğini ifade eder. Mısır düşüncesinde kimlik sabit değil, geçişkendir. Bu sonraki dönem Mısır dininde daha da gelişti. Ölüler kitabında sıradan insanlar da Osiris olarak anılır ve bu fikir sonraki 1000 yıllarda yayıldı. Bir Mısır bilimcinin ifadesiyle Orta Krallık'ta bu büyüler kraliyet tekelinden çıktı ve soylu sınıfın tabutlarında görülmeye başlandı. Yeni krallıkta ise papirüs rulolarına geçerek çok daha geniş bir kesime ulaştı. Bir zamanlar yalnızca kralın erişebildiği ölümsüzlük vaadi yaklaşık 1000 yıl içinde toplumun büyük bölümüne açılmıştı. yani ölmek bir anlamda başkalaşmaktır. Şimdi metinlerin bir başka boyutuna değinelim. Yıldızlar. Piramit metinlerinde gökyüzü çok belirgin. Kral yıldızlar arasına katılır. Gök kubbede yerini alır. Özellikle kuzey gökyüzündeki hiç batmayan yıldızlar önemlidir. Onlar dönerler ama ufkun altına inmezler. Yani ölmezler. Mısırlı için bu ölümsüzlüğün gökyüzündeki kanıtıydı. Bu yıldız fikri piramit metinlerinin en eski katmanına ait olabilir. Çünkü sonraki dönemlerde Mısır dini daha çok yer altına yönelir. Osiris kültü güçlenir. Ölüler diyarı toprağın altında düşünülür. Ama piramit metinlerinde ana yön yukarıdır. Kral göğe çıkar. Bu iki farklı inanç katmanının bir arada bulunduğunu gösteriyor. Eski bir gök dini ve gelişmekte olan bir yeraltı dini. Metinler ikisini de barındırıyor ve zaman zaman birbiriyle çelişiyorlar. Bu çelişki bir sorun mu? Bizim için öyle görünüyor. Ama Mısırlı için değildi. Mısır düşüncesi birbiriyle uyuşmayan açıklamaları yan yana tutabiliyordu. Bir olayın birden fazla doğru anlatımı olabilirdi. Yaratılış hikayesi bile şehre göre değişiyordu ve kimse bunu bir tutarsızlık saymıyordu. Bu, bugünkü düşünce alışkanlığımızdan çok farklı bir yaklaşım. Biz tek doğru ararız. Onlar çoklu doğruyla yaşayabiliyordu. Şimdi Unas piramidinin fiziksel durumuna geri dönelim. Yapı neden bu kadar kötü durumda? Birkaç sebep var. Birincisi çekirdek yapısı. 5. hanedan piramitlerinde iç dolgu, 4. hanedandaki gibi özenli değildi. Büyük düzgün bloklar yerine daha küçük taşlar ve moloz kullanıldı. Bu inşaatı hızlandırıyor ve ucuzlatıyordu. Ama dış kaplama söküldüğünde yapı kendini taşıyamıyordu. İkincisi kaplama yağması. Unas piramidinin dış kaplaması sonraki yüzyıllarda söküldü ve başka yapılarda kullanıldı. Kaplama gidince içerideki moloz açığa çıktı ve dağılmaya başladı. Üçüncüsü zaman. 4300 yıl zayıf yapılmış bir yapı için çok uzun bir süre. Ama işte tam bu noktada ironi başlıyor. Yapı çöktü ama çökerken içerideki odaların üstünü kapattı. Yani moloz metinleri korudu. Eğer bu piramit Keops kadar sağlam yapılsaydı belki içine daha kolay girilir, odalar daha çok tahrip olurdu. Şimdi Sakkara'ya biraz daha yakından bakalım dostlar. Çünkü Unas piramidi orada yalnız değil. Sakkara, Mısır'ın en eski ve en yoğun mezarlık alanıdır. Kahire'nin güneyinde, çölün kenarında uzun bir şerit. Antik başkent Memphis'in mezarlığıydı. Yani binlerce yıl boyunca bu şehrin ölüleri buraya gömüldü. İlk basamaklı piramit burada.
Bu serinin ilk bölümünde anlattığımız Koser piramidi, Unas piramidinin hemen kuzeyinde duruyor. Yani Unas, mimarlık tarihinin başladığı yerin yanına gömüldü. Bu tesadüf olmayabilir. Konum seçimi Mısır'da hiçbir zaman rastgele değildi. Sakkara'da başka ne var? Yüzlerce mastaba, yani dikdörtgen mezar yapısı, kutsal boğaların gömüldüğü yeraltı galerileri, onlarca piramit, çoğu bugün tanınmaz halde ve hala kazılıyor. Geçen bölümde konuşmuştuk. 2011'de uydu görüntülerinden tespit edilen bir yapı burada kazıldı ve gömülü bir piramit çıktı. Yüzyıllardır kazılan bir alanda. Yani Sakkara bitmiş değil. Şimdi Unas piramidinin lahdine bakalım. Mezar odasının batı ucunda koyu renkli taştan yontulmuş bir lahit duruyor ve etrafındaki duvarlar farklı. Odanın o bölümünde metin yok. Bunun yerine kaymak taşı levhalar var ve üzerlerinde saray cephesi motifi işlenmiş. Girintili çıkıntılı dikey panolar. Yani lahdin çevresi bir sarayı temsil ediyor. Bu geçen bölümde konuştuğumuz Mykerinos lahdi ile aynı motif. Ama burada lahdin üzerinde değil, odanın duvarında. Anlamı şu, kral bir evin içinde yatıyor. Mezar bir mezar değil, bir konut. Peki lahitte beden var mıydı? Maspero girdiğinde lahit boştu. Piramit çok önce soyulmuştu. Odada bazı kemik parçaları ve bir kafatası bulundu ama bunların krala ait olup olmadığı kesin değil. Yine aynı hikaye. Metin duruyor, beden yok. Şimdi metinlere geri dönüyoruz dostlar. Çünkü onların düzeninde çok ince bir şey var. Metinler rastgele yerleştirilmemiş. Mezar odasından başlayıp dışarı doğru okunacak biçimde dizilmişler. Bunun anlamı şu. Yazılar mezar odasında yatan kralın bakış açısına göre düzenlenmiş. Kral ayağa kalkıp dışarı doğru yürüdüğünde önünde sırayla doğru metinleri bulacak. Yani duvar bir yol haritası. Mezar odasındaki metinler dirilişle ilgili. Ön odadakiler yükselişle, koridordakiler çıkışla ve dış dünyaya geçişle. Metinleri İngilizceye çeviren James Allen bu düzen üzerine şunu söylüyor. Metinlerin dizilişi tesadüfi değildir. Odalar ve duvarlar arasındaki sıralama, ölmüş kralın mezar odasından çıkışa doğru izleyeceği güzergahı takip eder. Yani metin, mekanın kendisiyle birlikte çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Yapı ve yazı tek bir bütündür. Bu bence bu videonun en etkileyici ayrıntısı. Bir mimar ve bir rahip oturup şunu tasarlamışlar. 2 nokta taş bir yapı ama içindeki yazı o yapıda hareket eden birine göre diziliyor. Yani bina bir metin, metin bir bina. Şimdi büyük soruya geliyoruz dostlar. Neden Unas? Ondan önce yaklaşık 300 yıl boyunca piramit yapıldı ve hiçbirinin içine yazı kazınmadı. Sonra bu kral geliyor ve gelenek bir anda değişiyor. Neden? Dürüst cevap, kesin olarak bilmiyoruz. Ama birkaç açıklama var. Birincisi, belki daha önce de vardı ama taşa değil, başka bir şeye yazılıyordu. Papirüse, ahşaba, kumaşa. O malzemeler çürüdü, taş kaldı. Bu ihtimal güçlü. Çünkü metinlerin dili taşa kazınmadan çok önce var olduklarını gösteriyor. İkincisi, din değişti. 5. hanedan boyunca güneş kültü güçlendi. Kralın konumu yeniden tanımlandı. Belki yeni teoloji, sözün kalıcı biçimde kaydedilmesini gerektiriyordu. Üçüncüsü ve en insani olanı, belki bu bir güvensizlikti. Şöyle düşünün, Keops piramidini yapan kral o dev yapıya güveniyordu. Taş yeterdi, büyüklük yeterdi. Ama 150 yıl geçti ve bu süre içinde ne oldu? Piramitler soyuldu, mezar odaları açıldı, bedenler kayboldu. Belki Unas döneminde artık şu anlaşılmıştı. Taş yetmiyor. O zaman bir kral ne yapar? Sözü ekler. Taş çalınabilir, sökülebilir, yıkılabilir. Ama duvara kazınmış bir büyü, o duvar durduğu sürece işlemeye devam eder. Hatta duvar yıkılsa bile o metin başka bir yerde kopyalanmışsa yaşar. Ve tam olarak bu oldu. Şimdi bu metinlerin sonraki kaderine bakalım dostlar. Çünkü hikayenin asıl çarpıcı kısmı burada. Ondan sonra gelen krallar aynı şeyi yaptı. Teti, Pepi, Merenre. Onların piramitlerinde de metinler var. Hatta bazı kraliçelerin piramitlerinde bile. Sonra eski krallık çöktü. Merkezi devlet dağıldı, piramit yapımı durdu. Ve bu çöküş beklenmedik bir şey doğurdu. Metinler saraydan çıktı. Orta Krallık döneminde artık kral olmayan insanların tabutlarında benzer büyüler görülmeye başlandı. Bunlara tabut metinleri deniyor. Yani bir zamanlar sadece kralın piramidinde bulunan sözler, şimdi bir taşra memurunun ahşap tabutunda. Ve iş burada da durmadı. Yeni krallık döneminde bu gelenek papirüs rulolarına dönüştü. Herkesin satın alabileceği, mezara konabilecek metinler. Bugün onlara Ölüler Kitabı diyoruz. Mısır cenaze edebiyatı üzerine çalışanların bu zinciri özetleyişi şöyle. Piramit metinleri sonraki bütün Mısır cenaze edebiyatının temelini oluşturdu.
Bu duvarlarda ilk kez yazılan büyüler ve fikirler yüzyıllar içinde Orta Krallığın tabut metinlerine, oradan da Yeni Krallığın Ölüler kitabına dönüştü. Bunlar özünde Mısır ölümsüzlük anlayışının kaynak kodudur. Kaynak kodu. İyi bir tabir. Ve şimdi bu videonun asıl fikrine geliyoruz. Ölümsüzlük el değiştirdi. Başlangıçta sadece kralındı. Sadece o gökyüzüne çıkabilirdi. Sadece onun için büyü yazılırdı. Sadece onun piramidi vardı. 1000 yıl içinde bu ayrıcalık aşağı indi. Önce soylulara, sonra memurlara, sonra sıradan insanlara. Bunu sağlayan şey de bir savaş ya da devrim değildi. Metnin kopyalanabilir olmasıydı. Bir piramidi kopyalayamazsınız. Yüz binlerce ton taş, devlet bütçesi, 10 binlerce işçi gerekir. Ama bir metni kopyalayabilirsiniz. Bir katip, bir papirüs, birkaç gün. Yani ölümsüzlüğün demokratikleşmesi bir teknoloji değişiminin sonucudur. Taştan yazıya geçiş. Şimdi biraz daha derine inelim çünkü burada Mısır düşüncesinin en özgün fikri duruyor. Mısırlılar için söz, gerçekliği tarif etmez. Gerçekliği kurar. Bunun en açık ifadesi Memphis teolojisi denen metinde bulunur. Orada yaratılış anlatılır ama bildiğimiz gibi değil. Tanrı Pitah dünyayı elleriyle yapmaz. Çamurdan yoğurmaz, denizden çıkarmaz. Önce kalbinde düşünür, sonra diliyle söyler. Ve söylediği şey var olur. Memphis teolojisi denen o metin şöyle diyor. Pitah her şeyi önce kalbiyle tasarladı, sonra diliyle söyleyerek var etti. Tanrılar onun dilinden çıktı. Bütün varlıklar, bütün canlılar, bütün nesneler onun sözüyle meydana geldi. Her sözcük ağızdan çıktığında ona karşılık gelen şey gerçek oldu. Görülen ve görülmeyen her şey böyle var edildi. Ve bütün düzen bu sözle kuruldu. Bu fikrin ne kadar eski olduğunu bir düşünün. Söz ile yaratılış fikri, sonraki 1000 yıllarda başka geleneklerde de karşımıza çıkacak. Ama Mısırlılar bunu insanlığın en eski yazılı dini metinlerinde zaten formüle etmişti. Burada dikkatli olmam gerekiyor dostlar. Bu benzerlik doğrudan bir etkileme ilişkisi olduğunu kanıtlamaz. Farklı kültürler benzer sorulara benzer cevaplar üretebilir. Bu tarih boyunca defalarca olmuştur. Ama şunu söyleyebiliriz. Sözün varlık kurucu gücü fikri, insan düşüncesinin en eski ve en dirençli fikirlerinden biridir. Ve Unas piramidinin duvarları, o fikrin bilinen ilk yazılı kaydını taşıyor. Bu fikir sizi bir yere götürüyor olabilir. Beni de götürdü. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Bir mezar taşına isim yazarız, bir binaya isim veririz, bir bağış yapıp adımızın bir salonda anılmasını isteriz. Neden? Çünkü bir yanımız hala inanıyor ki adımız söylendiği sürece tamamen yok olmuş sayılmayız. Mısırlılar bunu bir teoloji haline getirmişti. Biz artık öyle formüle etmiyoruz ama davranış aynı. Şimdi metinlerin bir başka boyutuna gelelim. Ses. Bu metinler sessiz okunmak için değil, yüksek sesle söylenmek için yazıldı. Mısırca'da bunu anlatan bir ifade vardı. Sesle canlandırmak. Bir metin okunduğunda etkin hale gelir. Cenaze töreninde rahipler bu sözleri söylüyordu. Belirli bir sırayla, belirli hareketlerle, belirli sunularla birlikte. Yani duvardaki yazı aslında bir törenin senaryosuydu. Ve tören bitince o senaryo duvarda kalmaya devam etti. Bu bize şunu düşündürüyor. Yazı, sesin ölümsüzleşmiş halidir. Bir söz söylersiniz, havada titreşir ve kaybolur. Ama yazarsanız, o titreşim taşa geçer ve durur. Mısırlılar için yazının gücü tam olarak buradan geliyordu. Ve bir ayrıntı daha var, çok az bilinen bir ayrıntı. Piramit metinlerinde kralın adı geçtiği her yerde o ad özel bir çerçeve içine alınmış. Buna kartuş diyoruz. Uzun oval bir halka. Kartuşun kökeni bir ip düğümüdür. Yani kralın adı bir iple çevrelenmiş ve korunmuş olarak yazılır. Anlam açık, ad kırılgandır, korunması gerekir. Bir ismi çemberle çevirmek. 4300 yıl önce birileri bunu düşünmüş. Şimdi bir soru daha sormak istiyorum ve bu soru bence en ilginci. Bu metinler kime yazıldı? Cevap ilk bakışta belli. Ölmüş krala. Ama biraz düşünün. Kral ölü, okuyamaz. O zaman metin ne işe yarıyor? Burada Mısır düşüncesinin belki en yabancı fikri devreye giriyor. Metnin işlemesi için okunmasına gerek yok. Yazının kendisi eylemdir. Duvara kazınmış bir büyü orada durduğu sürece etkisini sürdürür. Kimse okumasa da, kimse görmese de. Bunu bugünkü bir şeye benzetebiliriz. Bir program yazılır ve arka planda çalışır. Ekranda görünmez ama işlemeye devam eder. Piramit metinleri de öyle tasarlandı. Kapalı bir odada, karanlıkta, sonsuza dek çalışan bir sistem. Ve bu yüzden odalar kapatıldı. Girişler tıkandı, koridorlar taşla dolduruldu, üstü örtüldü. Amaç kimsenin girmemesiydi.
Yani bu metinler insanlığın gördüğü en eski dini yazı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hiç okunmaması amaçlanan bir yazı. Şimdi bu düşünceyi biraz uzatalım dostlar. Eğer yazı okumadan da işliyorsa, o zaman yazı nedir? Bizim için yazı bir iletişim aracıdır. Bir kişiden diğerine bilgi taşır. Alıcısı yoksa anlamsızdır. Mısırlı için ise yazı bir varlık biçimidir. Bir şey yazıldığı için vardır. Bir ismi silmek, o kişiyi öldürmektir. Bir ismi yazmak, onu var etmektir. Bu yüzden Mısır'da düşman kralların isimleri kazınarak silindi. Sadece bir hakaret değildi bu. Varlığa yapılan bir saldırıydı. Ad meselesinde Mısır bilimcilerin görüşü net. Mısır düşüncesinde ad, kişinin varlığının ayrılmaz bir parçasıydı. Adın korunması varlığın sürmesi demekti, adın silinmesi ise varlığın sona ermesi. Bu yüzden anıtlarda adın tekrar tekrar yazılması bir gösteriş değil, bir güvence tedbiriydi. Ve bu yüzden Unas adını 200'den fazla yerde tekrarlattı. Her tekrar bir sigortaydı. Şimdi bir karşılaştırma yapmak istiyorum dostlar. Çünkü bu videonun fikrini netleştiriyor. İki yapı düşünün. Birincisi devasa. 2.600.000 metreküp taş. 146 metre yüksekliğinde. 4500 yıldır ayakta. Dünyanın en tanınmış yapısı. İçinde tek bir cümle yok. İkincisi küçük. 43 metre. Bugün bir moloz yığını. Turistlerin çoğu yanından geçip gidiyor. İçinde 200'ün üzerinde metin var. Şimdi sorayım. Hangisi bize daha çok şey anlattı? Keops piramidinden ne öğrendik? Mühendislik, ölçü, organizasyon. Hepsi değerli ama hepsi dışarıdan çıkarılan bilgi. Yapının kendisi bize hiçbir şey söylemedi. Biz ona bakıp çıkarım yaptık. Unas piramidinden ise doğrudan bilgi aldık. Ne düşündüklerini, neye inandıklarını, ölümü nasıl tarif ettiklerini kendi kelimeleriyle biliyoruz. Aradaki fark şu, biri kanıt, diğeri tanıklık. Ve tanıklık her zaman daha değerlidir. Bir başka açıdan bakalım. Keops piramidini yapmak için 10 binlerce işçi, 20 yıl, devletin bütün kaynakları gerekti. Unas piramidinin duvarlarını yazmak içinse birkaç yazıcı ve birkaç ay yetti. Yani maliyet açısından bu ikisi kıyaslanamaz. Metin taşın yanında neredeyse bedava ama getirisi çok daha büyük oldu. Bu insanlık tarihinde defalarca tekrarlanan bir kalıp. En büyük yatırım en kalıcı sonucu vermez. Bazen küçük, ucuz, kolay çoğaltılabilir bir şey, dev bir yapıdan daha uzun yaşar. Matbaa buna bir örnektir. Bir kitabı çoğaltmak, bir katedral yapmaktan çok daha ucuzdur. Ama fikirlerin yayılmasında hangisi daha etkili oldu? Mısırlılar bunu 4300 yıl önce farkında olmadan keşfettiler. Şimdi piramide geri dönelim ve hikayenin son halkasını anlatayım. Unas piramidinden yaklaşık 1200 yıl sonra Mısır'da bir prens yaşadı. Ramses döneminde kralın oğullarından biriydi. Adı Haemvaset idi. Bu adam tuhaf bir insandı. Kardeşleri savaşa giderken o eski yapılarla ilgilendi. Sakkara'da, Giza'da, çölde dolaştı. Yıkılmış anıtları buldu, kimin yaptığını araştırdı, onarttı. Ve onardığı yapıların üzerine bir yazı bıraktı. Bu yapının kime ait olduğunu ve kendisinin onu onardığını anlatan bir kayıt. Bazı araştırmacılar ona tarihin ilk arkeoloğu diyor. Bu biraz abartılı bir tanım olabilir çünkü onun amacı bilimsel değil, dini ve siyasiydi. Ama şu doğru, geçmişi koruma fikrini eyleme dökmüş ilk bilinen kişilerden biriydi. Unas piramidinin kaplama taşlarından birinde de onun bıraktığı türden bir kayıt bulunuyor. Yani şu tabloyu düşünün, bir kral piramidini yaptırıyor ve duvarlarına ölümsüzlük için sözler kazıtıyor. 1200 yıl sonra başka bir prens gelip o yapıyı buluyor, yıkık halde görüyor, onarıyor ve üzerine kralın adını yazıyor. Kralın istediği tam olarak buydu, adının söylenmeye devam etmesi. Ve işe yaradı. Sadece 1200 yıl değil, 4300 yıl sonra bile işe yaradı. Çünkü şu anda ben bu adı söylüyorum ve siz duyuyorsunuz. Şimdi videonun sonuna geliyoruz. Bu serinin başından beri bir soruyla ilerliyoruz. Taş ne kadar kalıcı? Sakkara'da ilk basamaklı piramidi gördük. Sneferu'nun çöken piramidini gördük. Keops'un devasa yapısını, Kefre'nin illüzyonunu, Sphinx'in sessizliğini, Mykerinos'un yarım kalan granitini gördük. Ve hepsinde aynı manzara vardı. Taş duruyor ama içindeki bilgi gitmiş. Sphinx'i kimin yaptığını bilmiyoruz. Mykerinos'un Lahti denizin dibinde. Keops piramidinde beden yok. Şimdi Unas piramidine bakın. Yapı çökmüş, kaplama gitmiş. Dışarıdan bakınca bir moloz yığını. Ama içerideki metin duruyor. Ve sadece durmuyor. Kopyalandı, çoğaldı, yayıldı, başka metinlere dönüştü, 1000 yıllar boyunca aktarıldı. Yani bu videonun cevabı şu dostlar. Taş kalıcı değil, söz kalıcı. Keops piramidi ayakta ama bize hiçbir şey anlatmıyor.
Unas piramidi yıkılmış ama hala konuşuyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim çünkü bu serinin özeti burada. Mısırlılar 1000 yıl boyunca taşa güvendiler. Daha büyük, daha ağır, daha sert yaptılar. Sonuç taş kaldı, anlam gitti. Sonra biri farklı bir şey denedi. Küçük bir piramit yaptı ve içine söz koydu. Bir Mısır bilimcinin bu geçişi özetleyişi şöyle. Eski krallık piramitleri mimari ölçek bakımından Mısır tarihinin zirvesidir. Ancak bize kendi dönemlerinin inanç dünyası hakkında doğrudan hiçbir şey söylemezler. Unas piramidi ile birlikte durum değişir. İlk kez bir yapının kendisi kendi anlamını açıklar hale gelir. Taş artık yalnızca bir kütle değil, bir metnin taşıyıcısıdır. Ve o söz hala okunuyor. Bir de şu var ve bunu geçmek istemem. Piramit metinlerini okuduğunuzda karşınıza çıkan ilk şey dilin kendisidir. Bunlar kuru talimatlar değil, şiir. Ritim var, tekrar var, imge var. Cümleler kısa ve vurucu. Gök gürler, yer titrer. Bir düşünün. İnsanlığın elindeki en eski dini metin, aynı zamanda en eski şiirlerden biri. Bu tesadüf değil bence. Çünkü akılda kalması gereken şey ritimle söylenir. Yazının olmadığı ya da az olduğu bir dünyada bilgiyi taşımanın yolu onu şiire dönüştürmektir. Destanlar bu yüzden ölçülüdür. Atasözleri bu yüzden kafiyelidir. Dualar bu yüzden tekrarlıdır. Ritim, hafızanın teknolojisidir. Ve piramit metinleri, o teknolojinin taşa geçmiş halidir. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Çünkü bu videoyu izleyenlerin aklına gelmiş olmalı. Bu metinler bugün nerede okunabilir? Tamamı çevrildi ve yayımlandı. Birden fazla dilde, birden fazla çeviriyle. Yani isteyen herkes bugün oturup 4300 yıllık bu sözleri okuyabilir. Bu tuhaf bir durum. Dünyanın en gizli metni, artık dünyanın en erişilebilir metinlerinden biri. Bir kral onu karanlık bir odaya kapattı, girişini taşla tıkadı, üstünü toprakla örttü. Amaç kimsenin görmemesiydi. Bugün o metin kütüphanelerde, üniversite derslerinde, internette duruyor. Ve bir ayrıntı daha var gerçekten şaşırtıcı olan. Unas piramidi bugün ziyarete açık. Yani isteyen içeri girebiliyor. O dar koridordan aşağı inip, yıldızlı tavanın altında durup duvardaki mavi harflere bakabiliyor. 4300 yıl önce bir kral hiç kimsenin girmemesi için her önlemi aldı. Bugün bilet alıp giriyorsunuz. Şimdi bu videonun serideki yerini de netleştireyim. Bu seride şimdiye kadar taşı konuştuk. Nasıl kesildiği, nasıl taşındığı, nasıl dizildiği, ölçüleri, açıları, hassasiyeti. Ve her bölümde aynı duvara çarptık. Yapı duruyor ama anlamı gitmiş. Sphinx'i kimin yaptığını bilmiyoruz çünkü kimse yazmadı. Mykerinos lahdinde tek hieroglif yoktu. Keops piramidinin içi bomboş. Bu bölümde ise ilk kez tersi oldu. Yapı gitti. Anlam kaldı. Ve bu serinin bütün mantığını tersine çeviriyor. Şimdi bu videonun kapanışına doğru giderken bir şeyi daha netleştirmek istiyorum. Bu metinler bize antik Mısır'ı anlatıyor, evet. Ama aynı zamanda bir başka şeyi de gösteriyor. İnsanlığın ölüm karşısındaki ilk yazılı tepkisini. Düşünün, elimizde çok daha eski insan kalıntıları var. Mezarlar var, sunular var, boyanmış kemikler var. Ölümle ilgilendiklerini biliyoruz ama ne düşündüklerini bilmiyoruz. Piramit metinleriyle birlikte ilk kez bir insan topluluğunun ölüm hakkında ne düşündüğünü kendi kelimelerinden okuyabiliyoruz. Ve okuduğumuz şey şu, kabul etmiyorlar. Metin boyunca aynı ısrar dönüyor. Ölmedin, gitmedin, buradasın, ayağa kalk. Bu bir teselli değil, bir itiraz. Ve şunu fark edin, 4300 yıl geçti, teknoloji değişti, din değişti, dünya değişti. Ama o itiraz hala aynı. Bugün de biri öldüğünde ilk söylediğimiz şey inanmıyorum olur. Bugün de mezar taşına yaşıyor gibi cümleler yazarız. Bugün de ölümü bir yolculuk olarak tarif ederiz. Yani Unas piramidinin duvarındaki o metin sadece antik bir belge değil. İnsanın ölüme verdiği cevabın en eski kaydı ve o cevap değişmedi. Piramitler yıkıldı, soyuldu, sökülüp şehir duvarlarına karıştı. Ama o duvarlardaki büyüler kopyalandı, çoğaldı, başka metinlere dönüştü ve bugüne ulaştı. Bir şey daha var ve bunu söylemeden bitiremem. Bu metinlerin bize ulaşması bir tesadüfler zinciridir. Bir düşünün, Unas piramidi kötü yapıldı, bu yüzden çöktü. Çökerken odaların üstünü molozla kapattı ve içeriği korudu. Piramit soyuldu ama soyguncular metinlerle ilgilenmedi. Altın aradılar, taş yazıyı boş verdiler. Yüzyıllar boyunca kimse içeri girmedi. Girenler de bir şey anlamadı. Sonra Maspero geldi ama patronu ona inanmadı.
O noktada pes etseydi, keşif belki 10 yıllar sonraya kalacaktı. O pes etmedi. Ve bugün elimizde 4300 yıllık bir insan topluluğunun ölüm hakkında ne düşündüğünü anlatan 200'den fazla metin var. Bu zincirin herhangi bir halkası kopsaydı, hiçbirini bilmiyor olacaktık. Şimdi kendinize şunu sorun. Bugün elimizde olan hangi bilgi benzer bir tesadüf zinciriyle bize ulaştı ve daha rahatsız edici olanı, hangi bilgiler o zinciri tamamlayamadı? Kaç metin yandı, kaç tablet kırıldı, kaç papirüs çürüdü, kaç anlatı son taşıyıcısıyla birlikte gömüldü? Bilmiyoruz ve bilemeyiz. Çünkü kaybolan şeyin listesi yoktur. Ve son bir şey. Bu metinler okunmak için yazılmadı. Ölmüş bir kralın karanlık bir odada tek başına sonsuza dek kullanacağı bir araç olarak kazındılar. Hiçbir canlının görmesi beklenmiyordu. Kapı kapandı, koridor tıkandı, üstü toprakla örtüldü. Ve 4300 yıl sonra bir Fransız arkeolog o odaya indi, lambasını kaldırdı ve duvarlarda mavi harfleri gördü. Kimsenin okumasını beklemedikleri metin bugün dünyanın her yerinde okunuyor. Bir gün Unas piramidine giderseniz o alçak koridordan aşağı inin. Yıldızlı tavana bakın ve duvardaki dikey sütunlara elinizi değdirmeden yaklaşın. Orada 4300 yıl önce biri şunu yazdı. Unas ölmedi ve tuhaf bir biçimde haklı çıktı. Çünkü bir insanın öldüğü an adının son kez söylendiği andır. Ve o ad hala söyleniyor.